Yer Endonezya. Buradaki halkın öyle tuhaf bir adeti var ki görenlerin ağzını açık bırakıyor. Düşünüldüğünde ürkünç, aynı zamanda kimisi için mide bulandırıcı bir durum ama onlar için bu çok önemli. Konu ise bu halkın ailelerinden herhangi biri öldüğünde belirli günlerle onları mezardan çıkarıp yemek yer, üzerini giydirir, bakım ve makyaj yaparlar. Düşünüldüğünde bu durum bizim için ne kadar tuhaf, tarif dahi edilemez. Ancak Endonezya'daki Torojan halkı için ise çok önemli ve kişiye saygıdan dolayı bu yapılmakta. Bu arada yasaklı olduğu için görsellerin bazılarında sansür kullanmak zorundayım. Bu yüzden de kusuruma bakmayın. Videoya başlamadan önce dizi, film, oyunların hikayelerini anlattığım Asıl Hikayesi adlı YouTube kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin Diyarı üzerinden yapmış olduğum canlı yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsin. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin Diyarı adlı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Linkler açıklama kısmında. Bu arada bana maddi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede videoma ve Ölüler ile Yaşayan Endonezya'daki Torojan Halkı adlı videoma hoş geldiniz. Bu halk bu geleneği 9. yüzyıldan beri yapmaktalar. Yani yeni bir olgu değil. Bu halk Endonezya'nın dağlık bir bölgesinde yaşamlarını sürdürmektedir. Buradaki halk fakir denecek bir sınıfta yer alıyor. Geçimlerini ise pirinç ekerek sağlıyorlar. Halkın hepsi bu ölmüş bedenlerle aynı evde yaşıyor ve onlara bakım yapıp beraber yemek yiyorlar. Bu halkın nüfusu ise 1 milyona yakın ve inanışlara göre ölen kişi aslında ölmüyor. Bu yüzden de ölülerini mumyalayıp beslemekteler. Bu arada 1 milyon kişi sayısı ölmüş ancak hala yaşadığı inanılan insanların da dahil olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü işin ilginç yanı onlara zaten yaşıyor gibi muamele yapmaları ve bu bedenlere saygı duymaları. Bu halk vefat etmiş kişileri ya kendi evlerinde muhafaza ediyor ya da onlar için özel tasarlanmış binalarda tutuyorlar. Bunun nedeni yoksul ailelerin bu özel binalara paralarının yetmemesi. Bu sebeple de bedenleri kendi evlerinde muhafaza ediyorlar. Zenginler ise özel yapılmış binalarda sergilemekte. Trojan halkının bedenleri bu şekilde davranmasının bir başka sebebi daha var. Kabileye ve aileye şans getirdiğine inanılması. Bedenler belirli günlerle çıkartılıp, giydirilip tekrar mezara konulduğu dönemler mevcut. Torojan halkı formaldehit denen bir karışımı su ile karıştırıp adına da formalin dedikleri bir kimyasal karışım ile bu bedenleri kaplıyorlar. Solüsyon da bedenlerin çürümelerini bir nebze olsun engelliyor. O tuhaf, kuru görünüme sahip olmasının sebebi de kullandıkları solüsyonun çürümeyi yavaşlatması. Ailenin cenaze törenleri eğer aile kendini hazır hissediyorlar ise gerçekleşiyor. Bu süre zarfında da cenaze öylece bekliyor. Bu bedenlerle 3 yıl boyunca beklemiş insanlar dahi var. Eğer bedenin defin işlemi gerçekleşirse sadece Ağustos aylarında beden çıkartılabiliyor. Onun dışında bu uygun görülmüyor. Gelelim işin maddi boyutuna. Bu cenazelerin ortalama ücreti 38 bin sterlin ile 200 bin sterlin arası değişiyor. Fakat bir Torojan halkı yılda sadece 54 sterlin kazanabiliyor. Bu yüzden de bu yoksul halk ya yıllarca para biriktiriyorlar ya da kredi çekip geleneği yapmaya çalışıyor. Genç nüfus ise karşılayamadığı için şehre gidiyor. Paranın asıl gideri 7.000 sterlin olan bufalo oluyor. Bu kurban edilen hayvan sayesinde bedenin daha rahat ettiğine inanıyorlar. Bu olaya da Rambu Solo diyorlar. Çünkü inançlarına göre Huya dedikleri cennete bu kurban ettikleri hayvan sayesinde varabiliyorlar. Halkın bu bedenlere alıştığı için öyle ağlama veya hüzünlü bir ortamı da yok. Genelde eğlenceli bir gün geçiriyorlar. Gömülen bir beden her Ağustos ayında bakım yapılmak için mezarlıktan çıkarıyorlar.
güzel kıyafetler giydiriyorlar ve bakımları yapılıp temizleniyor. Hatta kadınsa saçları taranır ve makyaj dahi yapılır. Bedenler kokmasın diye de ya güzel kokulu çiçekler ya da özel kokular sıkılarak bunu engellemeye çalışıyorlar. Ama bunun ne kadar işlevsel olduğu bence tartışılabilir. Bedenler gömülürken kişinin hayatta en çok sevdiği eşyaları ile beraber gömülmekte. Bu sayede kişinin daha mutlu olacağı inanılmakta. Böceklerden temizlenen beden ardından tekrar formalin ile kaplanarak mumyalanıyor. Genellikle daha genç kesimler akrabalarını ilk gördüğü gibi bir sürü fotoğraf çekiniyorlar. Bir düşünün, uzak bir ülkeden gelmişsiniz ve yüzyıllar önce ölmüş bir akrabanıza bakıyorsunuz. Eminim ki birçoğunuz o fotoğrafı çekerdi. Trojan halkı ruhun beden öldükten sonra hemen çıkmadığına inanıyor. Bir süre daha bedende olduklarına inandıkları için bu süreç devam ediyor. İşin garip tarafı onlara yemek bile yedirmeye çalışmaları. Yalnız şöyle bir durum var. Beden aile kendini hazır hissettiğinde tabuta tekrar konduğunu söylemiştik. Ancak manene dedikleri olay yani ataya değer verme Şükran Günü'nde son buluyor ve beden bir dahaki Ağustos ayına kadar tabuttan hiç çıkmıyor. Bunun sebebinin de kullandıkları kimyasallar sıcak yaz ayında çabuk kuruması ve bedenin bu sürede güneş ile temas edip sertleşmesini sağlıyor olabilir. Toprağa gömülme pek yok. Genelde tepelere veya binalara koyuyorlar ve bu yerlere onlara benzeyen insan figürleri koymaktalar. Bu sayede de onları temsil ettiklerine inanıyorlar. Trojanların geleneklerini ilk başlattığı tarih milattan sonra 9. yüzyıl olarak kayıtlara geçtiğini söylemiştik. Törenin Hristiyan öğeleri içerdiği, İncil okunduğu veya Tanrı'ya dua ederek geçirdikleri de oluyor. Bunun en büyük sebebi de Hollandalılar Endonezya'ya küçük Hindistan cevizi toplamak için gelip yerlilerin dilini öğrenmeleri ve orada yaşamaları sebep olmuş deniliyor. Ancak işin aslı sömürmüşler desek daha doğru olur. Çünkü bölgede yetişen çok pahalı olan Polesi Toraja adı verilen bir kahve yetişmektedir. Bu kahvenin tonu 10.000 doları bulmaktadır. Normal bir kahvenin tonu ise 2500 dolar olmakla beraber çevresindeki doğal kaynaklar bakımından da yıllarca sömürülmüş bir millet. Müslüman olan kısımda mevcut. Ancak genel olarak Hristiyan dinine bağlı olduklarından kültürel gelişimini de bu yönde ilerletmiş. Halk yoksul ancak yine de geleneklerini sürdürmek için her şeyi yapıyor. Sizlere öldükten sonra kurbanlar verildiğini söylemiştik. İşte bu sebeple de ölü evinde ne kadar çok boynuz varsa kişinin de ne kadar varlıklı olduğu anlaşılıyor. Boynuz sayısı eşittir zenginlik.